Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün konumuz değişim. Konuğumuz da Serpil Özdoğru hocamız. Önce hocamızı bir tanıyalım, sonra konumuzla ilgili derinlik bilgiler alalım kendisinden. Ardından bize uygulayabileceğimiz güzel bir hediye sunacak. O hediyeyi de alalım, uygulayalım, yaşamımıza dahil edelim, ruha şifa olsun. Serpil hocam, sizi kısaca tanımış olsaydık neler söylerdiniz? Neler söylerdim? Serpil Özdoğru, kendi hayatını sorgulamakla başlayan yaşam yolculuğuna, yaşam felsefesine, kişisel gelişim yolculuğunda ilerlerken, koçlukla kendini bulup, koçlukla hayatına yön verirken, yaşam koçluğu mesleğiyle tanıştı. Bu mesleği icra etmeye gayret etti, gayret gösterdi. Ve bu kendindeki değişimle beraber başka hayatlara da dokunarak onların da kendilerini tanımasına ve kendi yaşamlarında kendilerini gerçekleştirmesine ön ayak olmak istemesiyle koçluk hayatına, kariyer hayatına giriş yaptı diyebilirim. Yaklaşık 4 yıldan beri koçluk mesleğini inşa ediyorum. Olmaya gayret gösteriyorum. Malum sizlerin de bildiğiniz gibi koçluk bir oluş, oldum demek yok. Her an gelişiyorsunuz, her an öğreniyorsunuz. Gelişime ve değişime açık, öğrenmeyi çok seven biri Serpil Özdoğru. Harikasınız hocam. Kocaman tebrik ediyoruz sizi. Şu ana kadar almış olduğunuz eğitimlerle gelmiş olduğumuz noktada değişim konusunu seçtiniz. Bu değişim konusunu seçiyor olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bu değişim konusunu seçiyor olmanıza etken olan nedenler nelerdir? Bizimle paylaşmış olsaydınız neler söylerdiniz? Değişim hepimizin bildiği gibi tüm varoluşun kendi içerisinde var zaten. Değişim bu nedenle kaçınılmaz. Canlı cansız tüm varlıklar, tüm varoluş değişim halinde. Hı hı. Yaşam, ölüm döngüsü tamamen değişim halinde. Bu nedenle değişim kaçınılmaz. Yalnız bazı insanlar değişirken, değişim gösterirken bazı insanlar neden değişemiyorlar? Bugün bunları konuşacağız. Harika. Bugün bunları değerlendireceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve değişimde karşılaştığımız engeller neler? Biraz bu konuların üzerinde duracağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Müthiş. Çok heyecan verici. Kesinlikle. Dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Bu arada arkadaşlar, Serpil hocamız anlatıma girdiğinde, akışa girdiğinde harikulade şeyler anlatıyor. Eğer kağıdı kalemi hazırlamadıysanız hemen hazırlayabilirsiniz. O güzelim söylemlerinden alabildiğimiz kadar not alıp yaşamımızı inşa etmekte, kullanıyor olmakta büyük fayda var. Evet hocam, sendeyiz. Dinliyoruz merakla. Neler anlatacaksınız? Değişimin önünde ne gibi engeller var? Değişimin önünde ne gibi engeller var sorusuna öncelikle şuradan bakmayı çok uygun görüyorum. İlk önce değişime nereden başlamalıyız? Fark etmekle, Hı hı. farkındalıkla. Sonrasında kendimizi tanımakla. Hı hı. Değişim bir yolculuk, devam eden, süre gelen bir yolculuk, durdurak bilmeyen bir yolculuk ve akışta olan bir yolculuk. Fark etmekle başlayacağız dedik. Peki neleri fark etmekle başlayacağız? Öncelikle hayatımızda bizi durduran, bize engelleyen, direnç gösterdiğimiz neler var? Fazlalıklar neler var? Kurtulmak istediğimiz, kurtulmamız gereken neler var? Öncelikle bunları fark etmekle başlıyoruz. Neler bizim hayatımızda engel oluşturuyor? Bunlar sınırlı, kök inançlarımız olabilir. Belki bize ait, belki geçmişte çevreden edindiğimiz, belki ailemizden edindiğimiz hangi inançlarımız bizim değişme noktasında önümüze çıkan engelleri oluşturuyor. Örneğin yapamam, beceremem, olmaz ki, mümkün değil, asla gibi neler geçiyor düşüncelerimizden? Ne gibi inançlarımız var bunlarla alakalı olarak? Peki bu yapamam denilen şey nereden geliyor acaba? Bu ses kime ait? Gerçekten bana mı ait?
Yoksa bu sesi ben başkasından ödünç mü aldım? Belki annemin sesi, belki babamın sesi, belki arkadaşlarımın, belki de çevrenin sesi. Öncelikle bunu fark etmekle başlıyoruz. Ve buradan hareketle bunları evet fark ettik, kök inançlarımızı sınırlandıran, direnç gösterdiğimiz alanları. Sonrasında ikinci olarak da neleri kabullenmiyoruz? Buraya bir bakalım. Hayatımızda kabullenmediğimiz neler var? Kabulde olamadığımız, rahatlıkla esneklik gösteremediğimiz, bakış açımızı genişletemediğimiz neler var? Neleri kabul etmiyoruz? Olmaz diyoruz. Set koyuyoruz. Tıpkı akan bir suyun önüne set koymak gibi. Hı hı. Akan su gayet rahat akar, öyle değil mi? Bir akış halindedir. Çer çöp de olsa, önüne kaya da çıksa su mutlaka bir yolunu bulur ve akar. Hı hı. Peki bizim hayatın içerisinde akışta olamamamıza engel olan neler var? Neler söyleyerek biz kendimize engeller koyuyoruz? Nelerle biz kabule geçemiyoruz? Ve üçüncü olarak da dirençler dedik, kabullenememek dedik. Hı hı. Üçüncü sırada da neler geliyor peki? Üçüncü sırada da bizlerin bakış açılarımız geliyor. Bakış açılarımız. Hı hı. Peki bu bakış açılarımız nelerde ben çok geniş bakış açısıyla değerlendiremiyorum? Neden bakışımlar olarak tutuyorum? Neden yorum yapamıyorum ya da farklı alternatiflerin olduğunu düşünemiyorum? Değiştireceğim konu her neyse. Bu kişisel bir değişim de olabilir. Özel hayatta yapılabilen bir değişim de olabilir. Eğitim, öğrenim hayatımda da olabilir. Hayatın her alanında. Ben hangi noktada bakış açımı, perspektifimi genişletemiyorum? Neden o dar bakış açısında kalıyorum? Nasıl keşfedebiliriz Biraz hocam bunları? Çok güzel bir nokta ve söylediklerin hepsi böyle birbiri ardına eğer arkadaşlar da benim gibi yapıyorlarsa hani gerçeklikle buluşturarak zihinsel bir faaliyet yürütüyorlarsa şey yani hani e, mesela şey geliyor unutmazsın değil mi anlatacaklarını ben araya girdim böyle etkileşimini istediğin için. tabii ki buyurun hocam. Bir şekilde kendimizi manipüle edecek olan şeylere izin vermişiz gibi bir hissiyat geldi bana. Yani böyle e, dışarıdan belki gelmiş olabilir, bir şekilde genetiğimize yapışmış olabilir, bir şey olabilir. Bununla birlikte sanki böyle rahatlık, o rahatsızlık alanımıza bağlı kalmakla ilgili doğru mu anlıyorum? Hani o manipülasyona biz bile bile lades diyormuşuz gibi bir hissiyat geldi bana anlattıklarından. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru, çok doğru söylediniz İbrahim hocam. Biraz konfor alanında kalmak, Hı hı, konfor alanından çıkamamak. hı hı, İkinci olarak da kendimizi tanımak demiştik ya. Aslında kendimizi tanımak derken vurgu yapmak istediğim nokta buydu aslında. hı hı. Zihin dünyamız nasıl? Bilincimiz nasıl? Bilincimiz nasıl işliyor? Düşünce yapımız, duygularımız, davranışlarımız bizim hayatımızda ne kadar etken? Gerçekten bilinçlice hayatımızda akabiliyor muyuz? Değişim gösterebiliyor muyuz? Yoksa bilinç dışımızın bizi yönlendirdiği şekilde mi hayatımıza devam ediyoruz? Çok ince bir nokta değil mi hocam burası? Çok ince bir nokta. Yani e, rahatlıkla akabilecek yani buradan bir sentezleme çıkarırsak rahatlıkla hayatın içinde akabilecek derecede bilinç dışını geliştirmiş ve kendini gerçekleştirmiş olsaydın nasıl bir ben ortaya çıkarırdın gibi bir soru ortaya çıkıyor. E, Yani hem rahatlıkla akamıyor olduğun akışın tanımı hem de yani bunu bilinç dışın düzeyinde yapıyor olduğunun gerçekliği ve hem de bunun tamamını yine çözeceğin yerinde burası olmuş olması. Harikulade değil mi? Çok muhteşem. Gerçekten de harikulade.
Çünkü her şey kendimizi tanımaktan geçtiği gibi beyin yapımızı, bilincimizi tanımaktan geçiyor. Gerçekten eğer bilinçlice hayatımıza yön verebilirsek, bu değişimi gerçekten istersek, ilk tanımamız gereken nokta bilinçaltımız, bilinç dünyamız. Orada neler var? Tutunduğumuz, bırakamadığımız, özümsediğimiz, kendimizin zannettiğimiz. Çünkü o kadar çok şeyi bilinçaltımıza alıyoruz ki küçük yaşlardan bugüne kadar. 0-7 yaş aralığından şu ana kadar, şimdiki anımıza kadar o kadar çok şeyi alıyoruz ki, kodluyoruz ki, kayıt altına alıyoruz aslında bilinçaltımızda. Peki bunların gerçekten %90'ı bana mı ait yoksa başka birilerine mi ait? Evet. Düşünce yapımı gerçekten kimden alıyorum ben? Eğer bunları bilirsek, o düşüncelerin, o zihnimizde kayıtlı olan, bilinçaltımızda kayıtlı olan o kodlamaların, o tutunduklarımızın, o bırakamadıklarımızın, o zorlandığımız şeylerin nerelerden geldiğini bilebilirsek, bize gerçekten değişim yaptıracak şeyi de bulmuş oluruz. Harikulade. Davranışlarımız en büyük etken. Dördüncü başlığımıza gelecek olursak, Hı hı. direnç göstermelerimiz demiştik. Tutunduklarımız, bakış açılarımız, kabullenemediklerimiz demiştik ve dördüncü başlık olarak da bizlerin gerçekten de direnç gösterdik, kabullenemedik, bakış açımızı genişletemedik. Peki daha sonrasında inançlarımız dedik, bize ait olmayan o kök inançlar dedik. Peki bundan sonrasında da acaba nelere çok tutunduk ve de bırakamıyoruz? Bıraksaydık şu anki ben kim olurdu? Evet. Tutunduklarını bırakmış olsaydın kim olurdun? Biraz bunun üzerinde düşünebiliriz birkaç saniye. Tutunduklarımızı bırakmış olsaydık kim olurduk? O kadar çok var ki hocam. Değil mi? Çok, çok. Daha Ve çok. nasıl biri olurduk? Her adımda bilgeleşiyor gibi geliyor insan. Yani böyle baktığım zaman. Bilmiyorum, zihninde şu an uygulayan arkadaşlar varsa ne hissediyorlar? Sen ne hissetmiştin hocam? Böyle bıraktıkça ne hissi geliyor? Bıraktıkça hafiflediğimi, Hı hı, akışta olduğumu, aşkla, sevgiyle kendimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum ben. harikasınız. Özümle bir ve bütün olarak aktığımı hissediyorum. Harika. Bu tutunduklarımızı bıraktıktan sonra gerçekten o bırakamadığımız neler var? Bunları not da alabiliriz. Üzerinde biraz hocamızın çok sevdiğim bir tabiri, derin düşünce. Üzerinde biraz derinleşebiliriz. Gerçekten ihtiyacımız olmayan, bugünümüze hizmet etmeyen, neleri bıraksak hayatımız bugün olduğundan bambaşka olurdu. Nasıl bir sen olurdun? Nasıl bir ben olurdun? Ve hayatında nerede olurdun? Yaşamın şu an nasıl olurdu? Ve alışkanlıklarımız, hayatın rutini içerisinde çokça sahiplendiğimiz, çok özümsediğimiz hatta olmazsa olmazlarımız neler var? Bu alışkanlıklarımızın içerisinde. Gerçekten şu alışkanlığımı bırakırsam ben bundan asla vazgeçemem dediğimiz neler var? Hangi alışkanlıklarımızı gerçekten bırakmış olsaydık hayatımız kolaylaşırdı? Yaşamdan daha da keyif alırdık. Yaşamda kolaylıkla, sevgiyle ilerlerdik.
Ve bu alışkanlıkları biz bir yerden öğrendik mi? Yoksa zaten bizde var olan alışkanlıklar mıydı? Bir şeyin öyle olacağını bana kim söylemiş olabilir? Alışkanlıklar dedik. Alışkanlıklar evet değişimde çok önemli. Her gün işe giderken aynı yollardan gitmek, her gün evde oturduğumuzda aynı koltuğa oturmak, her zaman aynı kullandığımız eşyaları kullanmak, bunlar bile bizim ne kadar sıkı sıkıya alışkanlıklarımıza tutunduğumuzu gösterir ve alışkanlıklara olan bağlılığımızı gösterir. Peki ya bunlardan birinde bir değişim yaratmış olsaydık, bir alışkanlığımızı değiştirmiş olsaydık bu alışkanlığımız ne olurdu? Bu şey mi hocam? Hayatımızı olumsuz etkiliyor. Mesela vizyonumuza uygun olmayan bir alışkanlık seçip onu değiştirmekten bahsediyoruz, değil mi burada baktığımız zaman? Evet hocam. Hı Yani hı. yaşamımızı daha anlamlı kılacak bir şekle dönüştürmüş olsaydık onu neyle değiştirmek isterdik? Bu alanımızı, zamanımızı kullanıyor olmamızla ve verimliliği artırmayla ilgili de bir şey, değil mi baktığımız zaman? Tabii ki de verimliliğimizi çok güzel artırır ve gerçekten bizi o atalet duygusundan, o ertelemeden aslında hareket duygusuna geçirir. Hı hı, Gerçekten eyleme sevk eder. Çünkü baktığımız zaman değişime bu alışkanlıklarla beraber erteleme duygumuz da çok ön planda. hı hı, Şimdi değil daha sonra. Zihin o kadar çok devreye giriyor ki bir plan yapıyoruz. Kafamızda bir plan oluşturuyoruz ya da bir rutin oluşturuyoruz. Bugün diyete başlayacağım diyoruz. hı hı, Bugün spora başlayacağım diyoruz. Ya da bir hafta sonra spora başlayacağım diyoruz. Spora başlayamıyoruz. Ya da diyeti uygulayamıyoruz. Peki burada bizi harekete geçiremeyen şey ne olabilir? Neden harekete geçemiyorum ben? Neden sürekli erteliyorum? Ya gerçekten bunu istemiyorum, altında yatan duygu olarak, okumamız gereken duygu olarak ya gerçekten bunu istemiyorum ya da kendimi eylemsizliğe ve hareketsizliğe o kadar alıştırdım ki konfor alanından bahsetmiştik ya az önce. hı Demek ki o konfor alanından çıkamıyorum ben. hı, hı. O konfor alanından çıktığım zaman ben harekete ve eyleme geçtiğim zaman hayatımda değişim olacak. İşte hayatını değiştirenlerle değiştiremeyenler arasındaki fark da bu galiba. Çünkü neden birileri gerçekten hayatında istediği değişimi yaparken birileri yapamıyor? Belki ertelediğimiz için, belki bir alışkanlığımızı bırakamadığımız için, belki tutunduklarımız için. Evet. Peki değişim sürecinde kendimizle nasıl konuşuyoruz? Hangi kelimeleri kullanıyoruz? Az önce bilinçaltından bahsetmiştik. Bilinçaltımızda olan düşüncelerden bahsetmiştik. Bence kullandığımız kelimeler de çok önemli, çok kıymetli. Kelimelerle çünkü hayatımız dönüşmeye başlıyor, değişmeye başlıyor. Çünkü evrenle, yaradanla bir anlaşma imzalıyoruz biz kelimelerle, ağzımızdan çıkan kelimelerle. Kontrat Gerek diyoruz, bilinçli değil mi gerekse hocam? bilinçsiz. Evet, çok doğru söylediniz hocam. Kontrat yani. Diyorum ki evet ben bunu istiyorum. Bunu gönderiyorum. Bu gerçekleşsin. Hı hı, Sonra bir bakıyoruz. Ben bunu istememiştim ki diyoruz. Neden yaşamımda böyle bir şey var? Oysa ki biz bilinçli bir biçimde kelimelerimizi seçsek, düşüncelerimize yoğunlaşsak, gerçekten hayatımızda olmasını istediğimiz şeyleri düşünsek ve dile getirsek, hı hı. değişime en güzel şekilde de adım atmış olacağız ve gerçekleştirmiş olacağız. Bu niyetle yola çıksak. Bunu örneklendirebilir miyiz hocam bir miktar? Tabii ki hocam. Mesela genelde hep şunu söyleriz. Biri ne istiyorsun diye sorduğunda ben çok mutsuz bir hayatım olsun istemiyorum. Kötü bir evlilik yapmak istemiyorum. Evet. Şu yemeği yemek istemiyorum. Şu şehre gitmek istemiyorum. Ertelemek Genelde hep istemiyorum diyorlar istemiyorum. hocam bir de. Evet evet.
ertelemek istemiyorum, yapmak istemiyorum. O kadar alışmış ki aslında beynimiz otomatik pilotta bazı şeyleri söylemeye. Peki ben ne istiyorum? Gerçekten ne istiyorum ben? Hı hı. Bunun yerine istediğim şeyleri söylesem, güzel bir evim olsun istiyorum. Ya da niyet ediyorum. İstemekle de kalmayıp, çünkü istemek sadece düşüncede kalan da bir şey, eyleme harekete geçirmeyen. İstiyorum, sadece düşüncesi var. Niyet ediyorum, niyet etsek, evim olmasını istiyorum, seçiyorum, niyet ediyorum. Arabamın olmasını istiyorum. Hı hı. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorum. Bu gibi cümlelerle zihin dünyamızı, bilinçaltımızı dönüştürdüğümüzde, değiştirdiğimizde hayatımızda değişim başlıyor. Hı hı. O yüzden hep kadim bilgilerde kendini tanımaktan, bilinçaltı dünyasından çok bahsedilir. Öyle değil mi hocam? Sizler de biliyorsunuz bu işin uzmanı olarak, bilgisi olarak hocam. Kesinlikle. NLP'de bile, Neurolinguistic Programming'de bile e, zihin programlama dili diyoruz. Hı Bilinçaltımızı bilinçli bir biçimde programladığımız zaman hayatımızda değişim gerçekleşmeye başlıyor. Biz bunu fark etsek de fark etmesek de, inansak da inanmasak da. hı. Hı. Kelimelerin dünyası değiştiği an, düşüncenin dünyası değiştiği an yaşam şeklimiz de değişmeye başlıyor. Bu nedenle değişime ilk önce hayatımızda ne gibi olumsuzluklar var, ne gibi istemediğimiz şeyler var. Buradan bakmanın daha doğru olduğu düşüncesindeyim hocam. O nedenle hayatımızdaki biraz daha bizi çıkmaza sokan şeyler neler, engellerimiz, dirençlerimiz neler? Bu noktada değerlendirmek istedim ve buradan girmek istedim aslında konuya. Peki hangi alanda kendimin yetersiz olduğunu düşünüyorum? Ben de olmadığını düşünüyorum. Neyin bende olmadığını düşünüyorum. Peki bunun yerine yeterli olduğum alan neyse, o alanda çaba göstermeye, çalışmaya başlasam hayatım nasıl olurdu? Çok ince bir nokta burası da. Özellikle gençler için ya da bizim gibi kendini genç hissedenler için çok değerli bir soru. Ee, bu nokta çok değerli. Yani geçen nerede gördüm? Bir yerde şey diyordu. Hep eksiklerimizin giderilmeye çalıştığı bir ortamda büyüdük. Halbuki başarılı olduğumuz alanda daha güçlü olmamızla ilgili bize bir şeyler söylenmiş olsaydı belki de şu an geldiğimiz nokta bambaşka bir yer olacaktı. Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz değil mi biraz? Evet hocam, bahsetmek istediğim nokta da tam burasıydı. Çünkü genel itibariyle hep nelerden dem vuruyor aileler bile, gerek gençler için, gerek bizler için iş hayatında bile. Şunu neden yapamadın? Daha iyisini yapabilirdin. Öğrenci belki 90 alıyor ama aileler neden 100 alamadığını soruyor. Onurlandırmak, takdir etmek aslında kişiyi biraz daha güçlendirir, geliştirir, değiştirir ve ilerletir. Ama yetersiz olunmadığı noktalar bireylerin ön plana çıkarılması onların en büyük engelleri aslında yaşamlarında. Değişimlerine de engel oluyor, gelişimlerine de engel oluyor ve direnç gösterme noktasını da çok güzel beslediğini düşünüyorum ben hocam. Katılır mısınız bu noktada bilmiyorum. Ama gençlerin bu direnç noktalarını da gayet güzel beslediği kanısındayım ben. Kesinlikle. Yapamadıklarına odaklanılması, onurlandırılmaması, başarılarının, yaptıklarının. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü arzu edilen değişim aslında biraz da başardıklarımızla, yapabildiklerimizle ön plana çıkmayla gerçekleşiyor. Belki kimimiz doktor olmayı ister, kimimiz öğretmen olmayı ama birinin sesi çok güzeldir. Müzik öğretmenliğiyle ilerlemek istiyordur. Bunu gerçekleştirmek istiyordur hayatına. Böyle bir cevheri vardır. Çünkü her insan bir mücevher, her insanın kendi içinde bir potansiyeli var. Ama biz ısrarla farklı bir alana yönlendirdiğimizde gerçekten o müzikle uğraşmanın değersiz olduğunu düşünmek noktasında bile gençler böyle bir duyguya kapılabiliyorlar. Ya gerçekten ben acaba
Bu alan hiç iyi değil mi? Acaba benim seçtiğim bu alan müzikle uğraşmamam mı gerekiyor? Genelde yetenek gözüyle de bakılmıyor aslında. Ne kadar da güzel bir yetenek, sanatsal bir yetenek aslında. Hı hı. Her ruhun kendine has bir sanatı var çünkü. Bu noktada da kendi yeteneklerimizin farkında olarak adım atmak ve bu noktada ilerlemek yaşamda değişime en büyük kapıyı açacaktır. İnanmakla da beraber tabii ki. Harikasın hocam. Bilinçaltı dedik, bilinçaltı dünyamız dedik. Biraz da buradan ben duygularımıza bakmak istiyorum. Duygulara bir geçiş yapmak istiyorum. Olur tabii ki. En çok değişim noktasında nasıl bir duygu hakim oluyor bizde? Değiştirmek istediğimiz alanla ilgili olabilir, değiştiremediklerimiz noktasında olabilir. Hı hı. Bir şeyi isterken, hayal ederken gerçekten onun duygusu içerisinde yoğunlaşabiliyor muyuz? Bu duygu yoğunluğunda kalabiliyor muyuz? Ne hissediyoruz gerçekten? Hissettiklerimize odaklanabiliyor muyuz? Günlük hayatın içerisinde, bu rutinlerin içerisinde gerçekten ne hissettiğimize, e, hangi duyguda olduğumuza ne kadar önem veriyoruz? Hı hı. Ve gerçekten eğer memnun değilsek, eğer hoşnut değilsek neden o duyguda kalmadan ısrarcı oluyoruz? Evet, değil mi? Bir de ona tutunuyor yani insanoğlu. Hı hı. Hı hı. Neden o duyguda kalıyorum? Başkalarının sana sunduğu, senden beklediği hayatı yaşamak mı, yoksa kendi hayatını yaşamak mı? Ve neden hayatın içerisinde değişim varken, mevsimler değişirken, zaman değişirken, günler değişirken, bugün hatta bizler değişirken, fark etsek de fark etmesek de, gün içerisinde bile duygularımız, düşüncelerimiz değişirken, Hı biz hı. neden aynı düşüncede kalmaya, aynı duyguda kalmaya ısrar ediyoruz? Çok. Hiçbir ağaç Hı hı. sonbahar geldiğinde ben yapraklarımı dökmek istemiyorum, hayır dökmeyeceğim diyor mu? Ya da bahar geldiğinde hayır ben şimdi çiçek açmak istemiyorum, şimdi kalsın sonra açacağım diyor mu? Demem. Olanı kabulde, olanı kabulde ve gerçekten açması gerekiyorsa açarak, yaprak dökmesi gerekiyorsa dökerek, akışta kalarak yaşamında varlık gösteriyor. Hı hı. Evrende varlığını tamamlıyor. Peki neden ben bu kadar akış halindeyken her şey, ben akış halinde kalamıyorum? Eğer biraz bunun üzerinde kendi inançlarımıza, kendi sınırlandırdığımıza, sınırlılık alanlarımıza bakabilirsek, kendi duygu ve düşüncelerimiz üzerinde yoğunlaşabilirsek, bunların ne kadarı bize ait, ne kadarı bir başkasına ait ve buralarda düşünce yapımızı değiştirebilirsek, inanç yapımızı değiştirebilirsek, fark etmeden, küçük ya da büyük hiç fark etmez, küçük adımlarla bile bir bakmışız ki bir düşüncemizi değiştirmişiz, bir eylemimizi değiştirmişiz, bir davranışımızı değiştirmişiz. Bir bakmışız ki hayatımızda belki bir ay içinde, belki birkaç ay içinde öyle bir değişim yaşamışız ki belki kendimiz bile hayret etmişiz bu duruma. Nasıl bu hale geldim diye. Onca değişim gösteren insanların hayatı da aslında küçücük bir şeyi değiştirmekle başlıyor. Burada hayırlarımız, evetlerimiz de çok kıymetli diye düşünüyorum İbrahim Hocam. Kesinlikle. Nerelerde hayır demem gerekirken hayır diyemiyor, nerelerde evet demem gerekirken evet diyemiyorum. Beni bu noktada tutan şey ne olabilir? Çünkü evetlerimi ve hayırlarımı yerinde kullanmak da çok güçlü bir değişim etkisi yaratır. Kesinlikle. Beni dengeye getirir, yaşamımı dengeye getirir. Onaylanmak için mi yapıyorum bunu yaparken? Değer görmek için mi yapıyorum? Sevilmek için mi yapıyorum bunu? Reddedilmek mi istemiyorum? Peki en kötü, hayır dediğinizde biri sizi reddederse ne olur? Ne olabilir? Ne hissedersiniz? Ve gerçekten bu his size mi ait? Biraz buralara bakmak, buralarda biraz
derinleşmek, gerçekten kendi hayatımıza aslında tabiri caizse bir check-up yapmak bizi değişim için hem şevklendirecek hem de o atamadığımız adımları da atmamıza vesile kalacaktır diye düşünüyorum. Harikasınız hocam. Toparlayalım mı? Nasıl sunumumuzun durumu? Tabii ki hocam, sonlarına gelmiştim zaten. Harikasınız. Ve tüm bunlarla yüzleştikten sonra sınırlarımızı, inançlarımızı, bizi tutan şeyleri, bırakamadıklarımızı, alışkanlıklarımızı, kök inançlarımızı, düşünce yapımızı bunlar üzerinde derinleştikten sonra, yüzleştikten sonra Hı hı, belki derin yüzleşmeler olacak bunlar. Belki dirençler gelebilecek. hı hı. Ondan sonra arzu ettiğimiz değişimi yapabileceğiz. Bunları fark ettikten sonra, kendimizi tanıdıktan sonra. Yalnız üzerinde çok durduğum şey şu, mutlaka kendimizi tanımak. Her şeyden önce arzu ettiğimiz değişim için. Hı hı. Ve özellikle de bilinçaltımızı, zihin dünyamızı tanımak. Çok önemli. Kesinlikle. Son olarak müsaadeniz olursa, değişim dedik ya hocam, küçük bir hediye sunmak adına küçük bir uygulama yapmak istiyorum. Lütfen. Yaptırmak istiyorum tüm dinleyenlerimize. Katkı olsun, şifa olsun her birine. Şimdi her birinizden sizi üzen, en çok kızdığınız, Gözümüzü kapatalım mı hocam? öfkelendiğiniz, gözünüz açık da olabilir hocam, kapalı da olabilir. Tamam. Nasıl rahat hissederseniz. Hı hı. En çok kızdığınız, öfkelendiğiniz, sizi üzen, acı veren bir olayı hatırlamanızı istiyorum. Bu yakınlarda olabilir, birkaç ay öncesinde olabilir, birkaç sene öncesi de olabilir. Lütfen tamamen o anın içerisinde olun. Tamamen o anın içerisinde kalın ve tüm bedeninizde hissedin. En çok bu duyguyu nerenizde hissediyorsunuz? Hangi organınızda hissediyorsunuz? Kalbinizde olabilir, kolunuzda olabilir, omuzlarınızda olabilir. Harikasınız hocam. Bedeninizde nerede hissediyorsunuz? Lütfen oraya odaklanın. O duygunun içinde kalın. Bakın o duygu size neyi fısıldıyor? Ne söylüyor? Belki birisiyle tartışıyorsunuz. Belki biri size istemediğiniz bir şey söylüyor. Belki o an bir kayıp yaşadınız, canınız çok yanıyor. Bu duygu size ne hissettiriyor? Bunu tamamen hissedin, görün. O an kendinizi gözlemleyin lütfen. Ne hissediyorsunuz? Belki ağlayabilirsiniz. Belki yüzünüz üzülmüş bir halde, kırılmış, incinmiş bir halde, kendinize kapalı bir biçimde olabilirsiniz. Ağlıyor olabilirsiniz. Hangi duyguda hissediyorsanız o duyguyu hissedin. Ve şimdi derin birkaç nefes alın. İçten bir nefes, sizi tazeleyecek bir nefes. Ve şimdi de sizi en çok mutlu eden, keyif aldığınız, değerli hissettiğiniz, huzur veren, mutlu bir ana gitmenizi istiyorum. O kadar neşe dolusunuz ki, o kadar sevinç dolusunuz ki o anın içinde. Bu belki birkaç ay öncesi olabilir. Belki birkaç ay sonra olabilir. Belki birkaç yıl evvel. Yakın bir zamanda da olabilir. Lütfen o anı deneyimleyin. Ne hissediyorsunuz? Yüzünüzdeki ifadeleri görün. Etrafınızda sesler varsa o sesleri duyun. Belki temas halindeyseniz lütfen o teması hissedin. Belki birine dokunuyorsunuz. Belki çok özlediğiniz birine sarılıyorsunuz. Çok mutlu bir andasınız. O kadar keyiflisiniz ki. Belki ilk defa kendinizi bu kadar huzurlu ve de mutlu hissettiniz. Tamamen o huzurun, o mutluluğun içinde olun ve tüm hücrelerinize o huzurun, o mutluluğun yayıldığını hissedin.
ve tamamen o coşkunluğu, o sevinci hissettiğiniz andan itibaren gözlerinizi açıp şu ana gelebilirsiniz. Kalsak olmuyor mu biraz? Nasıl isterseniz İbrahim Hocam. Çok tatlıydı. Harikaydı. Neler hissettiniz hocam bu Ee, deneyimde? Olduğu gibi söyleyeyim mi hocam? Tabii ki de. Şimdi önceki gittiğim yerde e, kendi değerimi kendime yeterince sunamıyor olduğum hissiyatı vardı o olumsuz olan tarafta. Hı hı. Ve kendi kendime şey dedim yani hani e, sen bir insan olarak da değerlisin. Vicdani olarak da hani bir akışın var, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Hani yani elimizden geldiğince biliyorsun birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani Hı hı. kendi kendime şey söylerken buldum. Sen değerlisin bir fark et derken buldum yani. Orası çok değerli. Teşekkür ederim. Sonra Katkı olsun, şifa olsun hocam. teşekkür ederim. Sonra da güzel bir yer deyince bir şeyle biz ailemle işte eşimin kuzen şeyleri var işte yeğenleri var pardon yeğenleri var. Onlarla da beraber böyle aktivitelere işte denize pikniğe bir şeylere gidiyoruz öyle. Onlardan birkaç tanesi aklımdan geçti ve hatta bir tane denize gittiğimiz böyle eğlendiğimiz falan bir vakit geldi zihnime. Ve hani kendimi çok iyi hissettim. Yani bir şeyi fark ettim. Aileyle birlikte yapıyor olduğum etkinliklerde kendimi çok iyi hissettiğimi fark ettim yani. Hı Ve hı. bunun daha fazla olmasıyla ilgili bayağı bir motivasyon geldi, güdülenme geldi, böyle bir hissiyat geldi. Bu yaz bunların daha böyle planlı, programlı, daha çok ve verimli, güçlü, güzel olabilmesi için neler mümkün sorusuyla kaldı zihnim yani. Çok iyi hissettim orada. Ve bunu hissediyor olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah dostlarımız da uygulamışlar ve çok güzel hissiyatlarda buluşmuşlardır. Şifa olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Her birine katkı olsun İbrahim Hocam, şifa olsun. Neden böyle bir uygulama yaptırmak istedim? Hepsi şu anın içerisinde gerçekleşti, öyle değil mi? Evet. Bir duygudan başka bir duyguya geçtik. Hı hı. Değişimi anda yaşadık aslında. Kesinlikle O durumu olumsuz, tamamen değişti. evet, olumsuz duygu geçmiş ve gitmişti aslında. Ancak bugüne taşıyarak geçmiş bitmiş bir olayı hala devam ettirdim ben. Hı hı. O duyguyu bıraktım, mutlu, güzel şeyler düşünerek anda o mutluluğu da deneyimledim. Hı hı. Demek ki mutluluk anda olan bir şey. Değil mi? Şimdi de olabilen bir şey. Evet. Şimdiye baktığımızda ne var aslında? Şimdiye baktığımızda huzur var, sakinlik var, denge var, akış var. Demek ki ben düşüncelerimle akışın önünde engel oluşturuyorum ve değişemiyorum. İşte demek ki duygularımı değiştirdiğim an, düşüncelerimi değiştirdiğim an fiziksel olarak bedenim de değişmeye başlıyor, hayatım da değişmeye başlıyor. Diliyorum herkese şifa olsun, katkı olsun. Asır hocam. Buradan hareketle şimdiki zaman farkındalığını içselleştirmek çok değerli. Bunu fark ediyoruz. Ve bu bağlamda özellikle nefes çalışmaları yapıyor olmak, bu tip meditatif çalışmalar yapıyor olmak an farkındalığı için çok değerli. Özellikle yürüyüş yapan dostlarım varsa yapar mısınız hocam yürüyüş arada? Çok severim hocam yürüyüşü. Harikasınız. Siz mutlaka böyle deneyimliyorsunuzdur. Yürüyüş Hı esnasında hı. o ağaçların auralarıyla bütünleştiğiniz zamanlar oluyor mu böyle yanlarından geçerken? Onların enerjisiyle bütünleşerek ilerlediğiniz böyle e, mesela nasıl diyeyim çiçekler, ağaçlar, böcekler varsa akarsu işte küçük de olsa akan sular vesaireler hepsinin aurası var ve o auralarının içinden geçtiğinizi, onların sizin içinden geçtiğini, bütünleşerek hareket ettiğinizi
yani zamanı dondurmuşsunuz ve içinde böyle akıyorsunuz tatlış bir şekilde. Yani bu tatla beraber hareket edebiliyor olacak kadar narin bir şimdiki zaman farkındalığına ulaşmış olsaydık nasıl olurdu diye sormak istiyorum. Çok tatlı bir şey. Yani bunu sağlayabilmek adına zihni dinginleştirecek aktivitelerde çok bulunmamız gerekiyor. Bunun yollarından birçoğunu buralarda paylaşıyoruz. Biraz önce de paylaştık. Harikaydınız. Siz ilham oldunuz. Şimdi ben böyle konuşuyorum. Tüm bunlarla ilgili Ruhun Şifası hem YouTube kanal programlarında hem de kendi içimizde bizim yapıyor olduğumuz bazı gelişim aktivitelerimiz var WhatsApp grubumuzda. Bu derinlikleri hatta pazartesi yazılarımızda artık çok daha derin bir şekilde yapıyor olacağız. Herkesi bu farkındalığa bekleriz. Instagram adresimizden direkt linke tıklayarak WhatsApp grubumuza herkes dahil olabilir. Bu bağlamda da müthiş bir gelişim sergiliyoruz. Burada bütün tüyoları veriyoruz. Yani tüyo demekten fazlasını aslında paylaşıyoruz hocam. Biraz önce yaptırdığınız uygulama tüyodan çok fazlası, bir spoilerdan çok fazlası. Uygulandığı takdirde yani şöyle düşünün veya herkes yapabilir. Bir 10 dakika, 15 dakika geriye alıp bu uygulamayı tekrar yaparak farklı bir duygudan farklı bir duyguya gidip yine tekrar yaşamımızı güzelleştirecek bir tık daha bir şey yapabilmiş oluyoruz. Yani böyle bakacak olursak belli bir döngü içinde giderken o döngünün içini çok farklı akışlarla doldurarak böyle kuvvetli bir halde kendimizi geliştirebileceğimiz bir yapı inşa etmiş olsaydık nasıl olurdu diye sormak istiyorum ve değişimin şifrelerini elimizden geldiğince paylaştığımızı düşünüyorum. Çok güzel anlatımlar yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan bir sonraki yayınımız yüksek ihtimalle evrensel zeka ile ilgili olacak ancak biz Serpil Hocam gibi kaliteli, güçlü konuklar almaktan o çekimleri yapmaya çok geçemedik henüz. Geçeceğiz inşallah onu da yapacağız. Serpil Hocam son olarak söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Programımızı burada tamamlayacağız. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Harika bir zaman Teşekkür geçirdim ediyoruz. sizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyorum sizlerle konuk olmak, sizlerin konuğunuz olmak, bir arada olmak çok keyifliydi. Şifa olsun, katkı olsun diliyorum. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak dostlarımıza bir şey hatırlatmak istiyorum. Ruhun Şifası programının bulunduğu Koçların Mekanı kanalımıza abone olmayı hatırlarsanız seviniriz. Dostlarınıza da tavsiyelerde bulunursanız mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.